Evlendiniz ve gebelik düşünüyorsunuz. Bir taraftan anneniz babanız torun ne zaman diyor. Bir taraftan kayınvalideniz ne zaman torun diyor. İşe gidiyorsunuz, arkadaşlarınız çocuk yapacak mısınız diyor. Siz artık yavaş yavaş zamanın geldiğini hissediyorsunuz. İşte size hemen hamile kalmanız için 10 ipucu. Her kadının kendine göre bir adet düzeni vardır. Biz kadın doğum uzmanları 21 ile 35 günlük arasındaki periyotları normal kabul ederiz. Ne yapmalısın? İlk olarak kendi adet döngünü ve düzenini bilmelisin. Takvimine not almalısın. Adetinin birinci gününden diğer adetinin birinci günden arasındaki süreyi hesaplamalısın. Tahmini adet göreceğin zamanı bilirsin buna göre. İşte bu adet tarihi tahmini tarihinden 14 gün geriye gittiğin zaman bu senin yumurtlama günün. Biz uzmanlar ne diyoruz? Yumurtlama günlerinde eşinle gün aşırı beraber olmalısın. Yumurtlama gününü tespit etmek için de tahmini adet tarihinden 14 gün geriye gelerek bulabilirsin. Bu günlerde bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası düzenli cinsel ilişkiye girmeye özen göstermelisin. Hastalarımdan bana çokça gelen bir soru var. Bazı app uygulamaları, cep telefonu uygulamaları. Buna göre yumurtlama günümüzü takip edip hamile kalabilir miyiz diye. Bu app uygulamaları her kadın için uygun değil. Çünkü onlar 28 günde bir uygulanan programlar. Ama her kadının döngüsü kendine özeldir. Tıpkı el izi gibi, tıpkı yüzümüz gibi. Kimi kadın 21 günde adet görür, kimi kadın 30 günde bir görür, kimi kadın 35 günde bir görür. 21 ile 35 arasını normal kabul etmekteyiz. Siz yumurtlama gününüzü nasıl bulacaksınız? İşte döngünüzü işaretleyerek her adetin birinci günü takvimine işaretleyeceksin. Bir sonraki adetini böyle olunca tahminen bulursun. O adetinden 14 gün geriye gittiğinde işte yumurtlama günlerini bu şekilde bulabilirsin. Gebe kalmayı düşündüğün andan itibaren kadın doğum hekimine bir jinekolojik muayeneden geçmelisin. Vajinal bir enfeksiyon var mı? Yumurtalıklarda herhangi bir problem var mı? Rahim içinde gebe kalmanı engelleyecek herhangi bir problem var mı? Bunların tespitini yapıp tedavisine olmalısın. Gebelik öncesi vitamin takviyeleri almalısın. Folik asit, demir, çinko, balık yağı gebelik üzerinde çok olumlu etkileri olan vitaminler. Sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın. Bunlar senin hamile kalma sürecini olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Hamile kalmayı planladığınız zaman sağlıklı beden kitle indeksinde olmanızı öneriyorum. Yani ne aşırı kilolu ne aşırı zayıf. Yapılan çalışmalar göstermiş ki her iki çiftin yani kadın ve erkeğin obez olduğu durumlarda gebe kalma oranlarının %60 zorlaştığını göstermiş. Kadınlar için obezitenin ne tür zararları var? Vücudumuzda yağ tabakasında ekstradan östrojen üretiliyor. Bu östrojen de hamile kalman üzerinde olumsuz etkiye sahip. Yumurtlama üzerinde zararları var çünkü. Bunun haricinde zayıflık da gebe kalmak üzerine olumsuz etkili. Çok zayıf bünyedeki kadınların yağ tabakalarında östrojen olmadığı için yine yumurtlama bozuklukları, hamile kalma ve hamile kaldıktan sonra bunu sürdürebilme, devamlılığı anlamında da olumsuz özellikler gösteriyor zayıflık. Bu nedenle de ideal vücut ağırlığında olmanızı tavsiye ediyorum. Yapılan araştırmalar göstermiş ki gebelik öncesi kilo kaybı bedenin ağırlığını %5-10 kaybeden kadınların hamile kalma oranları daha yüksek. O nedenle de hafif kilonuz varsa gebe kalmadan önce bu kilodan kurtulmanız sizin faydanıza olacaktır. Kilodan kurtulma derken ağır fiziksel egzersizler, ağır sporlar yine hamile kalmak üzerine olumsuz etkili. Nasıl mı? Ağır egzersiz yapan olimpiyat sporcuları gibi sporcularda adet görememe, amenorre hastalığı olmakta. Bu da yumurtlama üzerinde gerçekten de kötü etkili, yumurtlama olmuyor. Bu nedenle ağır sporlardan da kaçınmalısın zayıflayayım derken. Sigara ve alkol kullanıyorsanız hamile kalmadan önce sigarayı ve alkolün tüketimini azaltmalı, hatta kesmelisiniz. Sigaranın içinde bulunan kafein, karbon monoksit, bunun gibi birçok kimyasal madde yumurtlama üzerine olumsuz etkili. Sadece sen değil, eşin de sigarayı bırakmalı. Sigaranın içerisindeki yine bazı maddeler sperm üretimi üzerine olumsuz etkili.
sperm kalitesini, dölleme özelliğini, hareket kabiliyetini ve morfolojisini sigara kullanımı çok kötü etkiliyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki sigara kullanımı bırakıldıktan 72 gün sonra sperm parametreleri normale dönmeye başlamış. O nedenle de eşiniz eğer sigara kullanıyorsa onun da bırakmasını tavsiye ediyoruz. Sağlıklı beslenin demiştik ya, bu sağlıklı beslenmenin içerisinde fazla kahve tüketmemek de yer alıyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki günlük 500 mg kafein tüketiminin üstü hamile kalma sonuçları üzerinde kötü etkili. 500 mg kahve ne demek biliyor musunuz? 2 Türk kahvesi demek. Biz hamilelik öncesi günde 1 fincan Türk kahvesi tüketmeyi öneriyoruz. Hamile kaldıktan sonra da haftada 3. Biz profesyoneller evlendikten sonraki dönemde evliliğiniz oturuncaya kadar 3 ay, 6 ay, en geç 1 yıl sonrası gebe kalmanız yönünde tavsiyeler veriyoruz. Nedenine gelince cinsel aktif olan kadının vajinal enfeksiyonlara yakalanma riski artmakta. Bu da kanallarda tıkanıklığa ve gebe kalma üzerinde negatif etkilere neden olmakta. Evlendikten sonra evliliğiniz oturduysa çok uzatmadan gebeliği düşünebilirsiniz. Yaşınız geçtikçe, ki günümüz dünyasında artık kadınlar çalışma hayatına başladı, üniversitede okuyor. Böyle olunca evlilik yaşı da ileriye çekildi. 30-35 yaşından sonra doğurganlık oranlarımız azalmaya başlar. Yaşınız 35'in üzerinde ise gecikmeden gebelik düşünün. Düzenli cinsel ilişkiye rağmen 6 ay içinde gebe kalmazsanız mutlaka hekiminize başvurun. Süt hormonu yüksekliği gibi, goitre hormonu yüksekliği gibi gebe kalmayı engelleyici nedenleri de mutlaka araştırın. Son olarak gebe kalmadan önce ayrıntılı jinekolojik muayeneden geçin. Vitamin ve mineral tavsiyelerinizi, takviyelerinizi mutlaka hekiminizle beraber birlikte belirleyip kullanın. Sağlıklı ve ideal kiloya kavuşun. Düzenli cinsel ilişkiye girin. Ve kafanızdaki olumsuz yargılardan uzaklaşarak, hamile kalamayacağım mı ben düşüncelerinden uzaklaşarak güzel düşüncelerle gebeliğe hazırlanın. Sağlıklı, mutlu yarınlar dilerim. Görüşmek üzere.